uzun bir aradan sonra buluşabildik. Bazı terslikler denk geldi ama sizinle buluşmak keyifli. Hoş geldiniz tekrardan Sirkus'a. Bugün böyle tam bir kış yemeği yapacağız. Yılbaşını biraz kaçırdık yoğunluktan ama güzel bir fırında tavuk yapacağız. Birkaç püf noktasıyla. Aslında benim niyetim birkaç çeşit bu kanalda böyle farklı fırında tavuklar yapmak. Hani teknik anlamında da. Ama bugün çok basic, güzel detayları olan ve çok işinize yarayacağını düşündüğüm bir tavuk tarifiyle beraberiz. Şimdi tavuğumuz biraz valla özenle seçtik ama biraz kendine göre deformasyonu var. Normalde değiştirelim mi diye düşündük ama ben bir taraftan bunlar normal evde de denk gelebildiği için çok değiştirmek istemedim açıkçası. Şimdi ana mantığını anlatarak başlamak istiyorum. Burada öncelikle çok eski tekniklerden bir tanesi larding ve barding diye biz barding uygulayacağız. Bu barding'de olay şu. Bu deriyi hafifçe kaldıracağız ve bu deriyle et arasına çok güzel aromalı bir tereyağı hazırlayacağız. Bu aromalı tereyağıyla tavuğun içini dışını sıvayıp piştiği zaman göğsünün hiç kurumamasını sağlayacağız. Tabii ki diğer taraflara da faydası olacak. Dikkat edin, çok hani tamam tavuğumuzun biraz deformasyonu var ama biz yine de çok bu deformasyona yapmadan hafif içini açıyoruz. Bu arada bir parça moria zeytinyağı her zaman gibi. Hafif elinizi yağlarsanız bu deriyi kaldırması biraz daha kolay olacaktır. Arkadaşlar şimdi burada yapacağımız işlem biraz alt tarafından, biraz da ön taraftan ufak açarak bu tavuk etiyle derisinin arasında hafif böyle bir boşluk yaratacağız. Bunun bir özelliği de sadece tereyağını koymaktan ziyade deri etten ayrıldığı zaman daha rahat çıtır oluyor. Buralarda küçük bağlantılar oluyor. Bunlara biraz dikkat ederseniz. Hoppa, şimdi biz yerimizi açtık. İlk olarak hazır elimiz değmişken şu lades kemiğini bir çıkartalım. Şimdi lades kemiğini niye çıkartacağız? Çünkü tam şu kısımda olduğu için göğüsü açacağımız yani tavuğu parçalayacağımız zaman zorluk çıkartabilir. Bu boyun kısmını normal şartlarda kesebilirim ama bağlarken tavuğu ve fırına atacağımız zaman bu bize kapamaya yardım edeceği için buradaki çıkışları güzel içeride buhar olmasını sağlayacak. Ondan dolayı şeyi kesmiyorum. Sadece boynu aldım. Özellikle derisini bıraktım. Şimdi lades kemiği tam şurada arkadaşlar, şu birleşim noktası. Bunu tatlı tam hizasından, yani bakın kemik burada. Kemiğin bir üst tarafından bir de alt tarafından, yani iki tarafından da giriyorum lades kemiğinin. Aynı tarafı sol taraf içinde yapıyorum. Aromalı tereyağı dediğimizde pomat tereyağı bir çeşit. Şimdi bunu yapabilmemiz için bu tereyağının böyle olabildiğince, bu kısma pomat deniyor bu haline. Pomat yani o merhemden aklınızda kalsın. Hani o tıbbi pomatlar gibi olabildiğince oda sıcaklığına gelmiş bir tereyağı olması lazım ki rahat işleyebilelim. Ben özellikle çok sevdiğim, mutfakta kullanmayı, hem balığa tavuğa çok yakıştırdığım bir limon çiçeğim var. Melisa da denir meraklısına. Belki metrolardan bulabilirsiniz. Belki başka makro gibi yerlere sorarsanız getirtebilirler. Çok güzel, böyle neredeyse deterjanımsı bir limon aroması var. Bunları keseceğim için zaten birazcık rahat alıyorum. Kekik de taze olduğu için o kadar bize iş kesmeyecektir. Ama çok isteyen olursa böyle tek tek de ayıklatabilir. Bir parça sarımsak ezebiliriz. Parça tuz. Bu arada tabii ki tereyağına da bir parça tuz vereceğiz. Biraz da şöyle 7 tane karabiber çekiyorum. Şimdi tuzu verdim. Biraz da küçülttüm.
Çok da sevdiğim bir hareket yapacağız. Tuzla sürtünmeyi biraz arttırdık. Tak 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 tak. Biraz daha mor ya zeytinyağından ekliyorum. Tereyağının yanma derecesini rahatlatsın diye. Bununla beraber şu an hazırda tarhunum yok. Ama şöyle şeyler yapabilirsiniz. Biz mesela güzel ben bir organik bir elma sirkesine ufak böyle bir şey bastım. Tarhun. Şimdi burada bunu koymamın sebebi birazcık da yağı dengelesin. Güzel, lezzetli bir asit olduğu için burada. Aynısının bizde bir de limon çiçeği versiyonu da var. Birazcık da ondan. Çok güzel. Şimdi biraz onu da koyduk. En son benim çok sevdiğim bir parça lime atacağız şimdi. Çok güzel bir karışım oldu. Şimdi arkadaşlar burada Metrotel deniyor bir taraftan da bu tereyağına. Hatta çok meşhurlarından malum bu Café de Paris sos diye geçer. O aslında bir çeşit Metrotel tereyağı. Şimdi yani aromalı bir tereyağı. Biz bu aromalı tereyağımızı biraz yumuşatıyoruz. Hem de karıştırıyoruz. Bunu şeyimize kullanacağız. Old school bir teknik, ben çok severim. Dediğim gibi bugünkünü ben biraz ev tipi yapmak istedim. Ondan dolayı böyle elle basacağım ama bu kısımda isteyen aklında bulunsun. Daha böyle düzenli bir iş yapmak isteyen olursa sıkma poşetiyle ucuna uç takarak direkt böyle dibine kadar gönderebilirler. Tereyağı topunu buraya yerleştirdik. Şimdi asıl numara geliyor. Buradan tatlı tatlı bunu böyle göğsün üstlerine doğru yerleştiriyoruz. Şimdi burada istediğiniz aromayı kullanabilirsiniz. İstediğiniz ürünü kullanabilirsiniz. Hatta en bilinen, en sevilen örneklerinden bir tanesi de böyle ufak yağlayıp trüf lamelleri, trüf dilimleri koyabilirsiniz böyle içine. Şimdi bu kısımda içindeki buharı ve aromayı korusun diye. Çünkü içine attığımız malzemeler burada bir taraftan da tavuğu içeriden de lezzetlendirecek. Ondan dolayı burada bolca, hiç elinizi korkak alıştırmayın. Bolca aromatikler. Bütün bir tane lime bırakalım. Özellikle kabuk lezzetini versin diye. Arkadaşlar bir tane yine numaramızı yapacağız şimdi, tamam mı? Bu da lemongrass yani limon otu. Bunu bilmeyenler için değişik bir bilgi de daha vereyim. Bu benim en azından çok sevdiğim hani beyaz sabun vardır ya. Beyaz sabunun aroması döneminde bundan bir taraftan da böyle Asya mutfağında falan çok kullanırlar. Şeylere derinlik versin diye ürünlere. Şimdi arkadaşlar buradaki karmaşayı toparlayacağız. Hiç merak etmenize gerek yok. Bir tane de sarımsak atmış oluyor içeriye. Bu kısmın da içinin dolu olması önemli. Çünkü bu kısım sayesinde buhar dışarı çıkmayacak. Bu kısımda illa bağlamaya da gerek yok. Yani olduğu şekliyle de zaten kesinlikle güzel olur. Ama hadi ya da şey de kullanabilirsiniz. Hani ip olmaz. Örnek veriyorum. Basit böyle bir kürdan olabilir falan. En azından şu çıkışı birazcık daha şu derilerle işte yaptığımız aromatlarla falan kapatırsak o zaman bize çok daha güzel bir sonuç verecektir. Çünkü bu hem daha eşit pişmesini sağlayacak hem de bir taraftan bize daha sulu bir tavuk verecek. Gaz çıkışı olmadığı için. Özellikle iri kesiyorum ki tavuğun yağıyla fırının işte pişirmesiyle falan kolay kurumadan böyle güzel bir garnitür elde edelim. Öteki türlü çok küçük yaparsak yanabilir çünkü.
Şimdi arkadaşlar benim bu ürünle ilgili genelde yükseğe atarlar önce. Yüksekten sonra düşüğe çekerler. Ben burada tam tersini yapmak istiyorum ki tavuk etini kasmadan pişsin. Ağır ağır. Derisi yırtılmasın. Zaten biraz deformesi var malum. Ondan sonrasında son böyle 20 dakika falan üzerine böyle bal, tereyağı, isli paprika gibi bir karışım yapıp onunla kızartmak istiyorum. Ondan dolayı şimdi ben bunu bir 30-35 dakika 160 dereceye atacağım. Sonra da böyle bir 15 dakika falan bunu, tavuğumuz biraz küçük olduğu için söyledim. Hani 50 dakika olur, 1 saat olur. O bantlarda bunu son böyle 10-15 dakikasını güzelce üzerine böyle kolay kızaracak bir malzeme sürüp üstünü yakacağız. Ya atıyorum ki sebzeler güzelce kızarsın. Şeyimizin de üstü rahat yansın. Güzel şöyle bir kızartsın. Tereyağı aldım. Bununla beraber güzel bir parça zeytinyağı. Aynen. Tütsü paprika. Herhangi her şey olabilir. Burada ufak bir köri eklersiniz. Hatta madem adı geçti ben bir parça köri ekleyeceğim valla. Kim ne dersiniz? Şimdi. Şimdi şöyle bir sostan bahsedeceğim. Sizin için çok basit yapabileceğiniz. Örnek veriyorum, uzun saat kaynamış sebzeler, tavuk suyu, tavuk kemikleri falan. İster boyunluk, ister çorbalık her tarafından yapabilirsiniz. Ya da kanattan da. Onu böyle en basit haliyle 4-5 saat birlikte kaynattığınızda böyle güzel bir şeyimiz olacak. Tavuk suyu. Şimdi bu burada tatlı tatlı eriyecek. Zaten içinde bunun hali hazırda örnek veriyorum soğan, havuç, şu bu bütün o lezzetler olduğu için hiçbir şey eklemeye gerek yok. Yalnız burada iyi şekilde çekecek. Çok böyle karamel kıvamına gelecek. Mantarlarla beraber. Ondan sonra 1-2 kaşık krema bitti. Sosumuz hazır. Burada da ufak böyle bir ev tipi tütsüleme yapalım madem. Hemen afiyet olsun.